Japonya'da kotodama diye bir söz vardır. Kotodama, söylediğimiz her kelimenin dünyayı değiştirecek ölçüde güçlü olduğu anlamına gelir. Dünya tarihine baktığımızda bunun etkilerini her alanda görebiliriz. İnsanın ilk yaratılışından itibaren toplumlar, dinler, kültürler, gelenekler hep sözlerle yönlendirilmiş, insanlar ağızdan çıkan kelimelerin gücüyle yönlerini bulmuşlardır. Yüzyıllardır dünyamızdaki yaşamın olumlu yönde ilerlemesi için pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar günümüzde hala devam etmektedir. Sonuçları tartışmaya açık olsa da bazıları gerçekten insanlığın gelişmesinde büyük sıçrama yaptıracak özelliktedir. Masaru Emoto'nun su kristalleri ile ilgili çalışması da bunlardan birisidir. Emoto, Suyun Gizli Mesajı kitabında, kalbiniz olasılıklara açık olduğunda büyük keşiflere götürebilecek küçük şeyleri fark etmeye başlarsınız diyor. Su kristalleri ile ilgili çalışmasına sebep olan olayı kitabında şöyle anlatıyor. Bir gün rastgele açtığım bir kitaptan şu kelimeler fırlayıverdi. İki kar kristali birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Hepimizin daha çocuk denecek yaşlarda öğrendiğimiz bu bilgi Emoto'da bu kez farklı bir çağrışım yapmıştı. Emoto, eğer bu bilgi doğru ise su kristallerini dondurup incelediğimde onların da farklı olması gerekir diye düşündü. O anda henüz dünyada keşfedilmemiş bir alanda yapılacak çalışmaların ilk adımını attığının farkında değildi. Masaru Emoto, alternatif tıp eğitimi almış, mikroküme su kavramı ve manyetik rezonans konularında çalışmalar yapıyordu. Su kristallerinin fotoğrafını çekme düşüncesi Masaru Emoto'yu çok heyecanlandırmıştı. Bir an önce bu çalışmayı başlatmak istiyordu. Önce hassas bir mikroskop kiralayıp kendi evinde dondurulmuş suyun fotoğraflarını çekmeyi denedi. Ancak su ev ortamında hemen eridiği için bunu başaramadı. Kendi şirketinden genç bir araştırmacı ile birlikte bu fotoğrafları en iyi hangi ortamda çekebileceklerine dair araştırma yapmaya başladılar. Aradan 2 ay geçtikten sonra ortam ısısının -5 derecede olduğu bir soğuk hava odasında ilk fotoğrafı çekmeyi başardılar. İlk başlarda çektikleri fotoğraflardan bazılarında kristal oluşmadığını, bazılarında ise kristal oluştuğunu gördüler. Sonra farklı yerlerden alınmış suların farklı kristaller oluşturduğunu fark ettiler. Bu o kadar muhteşem bir bilgiydi ki, farklı musluklardan alınan suların dışında farklı bölgelerden alınan suların oluşturduğu kristaller de farklıydı. Mesela Tokyo'nun suyu çok kötüydü. O suda hiç kristal oluşmamıştı. Bunun sebebinin suyu sterilize etmek için kullanılan klor olduğu sonucuna vardılar. Buna karşın doğal kaynaklardan, buzullardan, nehirlerin üst kısımlarından, yeraltı sularından alınan sularda tam kristal oluşuyordu. Bir gün Emoto'ya yardım eden genç araştırmacı, suya müzik dinletelim bakalım ne olacak dedi. Emoto yıllarca su üzerine çalışmalar yapmıştı. Müziğin titreşimlerinin su üzerinde etkili olduğunu biliyordu. Bu nedenle bu fikre sıcak baktı. Ancak başlangıçta bunu nasıl yapacakları konusunda bir fikirleri yoktu. Epeyce deneme yaptıktan sonra en basit yolu buldular. 2 hoparlörün arasına eczaneden aldıkları bir şişe saf su koyup müzik dinlettiler. Önce Beethoven'ın Pastoral Senfonisi'ni dinlettiler. Bu deney sonunda çok güzel kristaller oluştu. Sonra Mozart'ın 40. Senfonisi çok güzel ve zarif kristaller oluşturdu. Chopin'in 10 serisinin 3 numaralı etüdü harikulade ayrıntılara sahip kristaller oluşturarak Emoto ve yardımcısını şaşırttı. Aynı deneyleri sert heavy metal müzikle yaptıklarında parçalanmış ve çok kötü şekilli kristaller oluştuğunu gördüler. Yaptıkları her deney onlara yeni bir fikir veriyordu. Bu defa suya bazı kelimeleri gösterdiklerinde ne olacağını merak ettiler. Aslında işitsel deneyden sonra görsel deneyin nasıl olacağı bayağı merak konusu olmuştu. Su müziği dinliyordu. Acaba yazıları da okuyacak mıydı? Başlangıçta çok da mantıklı görünmeyen bu sorunun cevabını öğrenmenin yolu deneyler yapmaktı elbette. Su şişelerinin üzerine teşekkür ederim ve aptal kelimelerini yazdılar. Teşekkür ederim kelimeleri gösterilen su çok güzel kristaller oluştururken, aptal kelimesi gösterilen su heavy metal deneyinde olduğu gibi parçalanmış ve kötü kristaller oluşturdu. Deneyler gittikçe daha heyecanlı ve durmadan yeni fikirlerin doğmasına sebep oluyordu. Daha sonra yap gibi bir emir cümlesiyle haydi yapalım gibi yardımlaşmayı ifade eden kelimeleri suya gösterdiler. Yap kelimesi gibi zorlama ve dayatmaya maruz kalan su
çok kötü kristaller oluştururken haydi yapalım sözü ise çok güzel kristaller oluşturmuştu. Masaru Emoto aynı kelimelerin farklı dillerde de aynı sonucu verip vermeyeceğini merak ediyordu. Örneğin teşekkür ederim kelimesini Çince, İngilizce, Almanca, Fransızca, Korece, İtalyanca gibi dillerde yazarak aynı deneyi tekrarladığında birbirinden farklı güzellikteki kristallerin oluştuğunu gördü. Japonya'da büyük hasar veren Kobe depreminin hemen ardından o bölgeden aldığı suyu inceledi. Suda hiç kristal oluşmadığı gibi oldukça korkutucu şekiller belirdi. Depremin ardından 3 ay geçtikten sonra yine aynı bölgeden aldığı suyu yeniden incelediğinde bu defa suda güzel kristaller oluştuğunu gördü. Mesela Shimane şehrinde depremden hemen önce, depremden hemen sonra ve aradan epeyce zaman geçtikten sonra aldığı suyu incelediğinde ortaya çıkan sonuç hayret vericiydi. Su depremi haber mi veriyordu? Emoto bir yunus fotoğrafına maruz bırakılan sudaki kristalin fotoğrafını çektiğinde yine çok güzel kristal oluştuğunu gördü. Emoto yaşanılan bölgenin su üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinden aldığı suları da inceledi. Dağlar, denizler, şelaleler, Afrika'daki yağmur ormanları, arkeolojik alanlar, tapınaklar, ilahiler, şehir isimleri, mercan kayalıkları, güneş, yerel müzikler, akla gelebilecek her yerden aldığı suları inceledi. Masaru Emoto suyun hem işitsel hem de görsel hafızaya sahip olduğunu somut bir şekilde keşfetmiş, bunu da fotoğraflarla kanıtlamıştı. Ancak bu çalışmaların daha yaygınlaşıp bu teorinin desteklenmesi için daha geniş ve farklı çevrelerde yapılacak çalışmalara ihtiyacı vardı. Aslında bazı evrensel gerçekleri keşfetmeye doğru yol alıyorlardı. Suya sevgi ve şükran kelimelerini gösterdiklerinde o ana kadar hiç görmedikleri kadar güzel kristallerle karşılaşmışlardı. Bu kristaller o kadar güzeldi ki Emoto bu fotoğrafları sanki bir şeye çok sevinmiş ve çiçek açarak bunu kutluyordu diyerek ifade etmiştir. Emoto'ya göre su, insan ruhunun inceliğini, sevgi ve şükran duygusunun dünya üzerinde etkili olabileceğini öğretir. Emoto'ya göre insan sudan oluşmuştur. Birey ve toplum dev bir okyanus oluşturur. Her birimiz su damlaları gibi bu devasa okyanusa katkıda bulunuyoruz. Emoto'nun bu mucize çalışması tıpkı suda halkalar oluşturarak yayılan bir su damlası gibi kısa sürede dünyada duyuldu. 6 yıl süren çalışmalarını düzene sokmaya çalıştığı sırada bunları yayınlama fikri aklına geldi ve ilk kez 1999 yılında birkaç yayıncıyla görüştü. Red cevabı alması Emoto'yu fikrinden vazgeçirmedi. Kendi bastırdığı kitapları Japonya'da sistemden dolayı kitapçılarda satamadı. Arkadaşlarına birkaç kitap gönderdi. İlk baskılardan sonra hızla yeni siparişler almaya başladı. Herkes kitaptan birbirine bahsediyor, hediye etmek için 5'er 10'ar alıyordu. Kitaba olan ilgiyi gören Emoto, bu kitabı dünyanın görmesi gerektiğini düşünerek bir arkadaşına İngilizceye çevirdi. Kitabı Avrupa ve Amerika'daki arkadaşlarına gönderdikten sonra yavaş yavaş konferans davetleri almaya başladı. İsviçre, Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kanada, Amerika gibi ülkelerden konferans davetleri geldi. Masaru Emoto yaptığı çalışmaları davet edildiği konferanslarda slaytlar aracılığıyla fotoğrafları göstererek anlatıyordu. Dinleyenlerin zaman zaman gözyaşlarına boğulduğunu görmüştü. Bir keresinde tek bir damla suyun bir kişi üzerinde çok çeşitli dalga etkisi yapabileceğini keşfettim demiştir. Emoto çalışmalarına devam ettikçe hayata, insana, insan ilişkilerine dair evrensel gerçeklerin keşfedilmesi yönünde gittikçe derinleşen bir yolda ilerliyordu. Su ruhun aynasıdır. Suya bu yansıtma özelliğini veren nedir? Bu sorunun cevabı varoluşun bir titreşim olduğudur. Bütün evren bir titreşim halindedir ve her şey kendi frekansına sahiptir. Bu bilgi evrenin temel bir gerçeğidir. Varoluş bir titreşimdir derken bedenimiz, oturduğumuz sandalye, tuttuğumuz bardak da mı titreşim halindedir diye bir soru akla gelebilir. Taş, kaya, toprak, masa, gördüğümüz her şey nasıl bir titreşim olabilir? Günümüzde kuantum mekaniği maddenin bir titreşimden ibaret olduğunu kabul etmiştir. Bir maddeyi atom altı düzeyde küçük parçalara ayırdığımızda moleküllerin, nötronların, hatta nötrinoların olduğu garip bir dalga boyutundaki bambaşka bir dünyanın içine gireriz. Vücudumuzu mikroskobik boyutta incelediğimizde sayısız şekilde ve dizilişte atomlardan oluştuğunu görürüz. Bu atomların ortasında bir dalgayla çevrili çekirdek ve etrafındaki yörüngede inanılmaz hızla dönen elektronlar vardır. Bu elektronların kendilerine ait frekansları vardır.
Her madde kendine ait bir titreşime ve frekansa sahiptir. Budist bilgelik ve kalp sutrası Hanya Shingo'ya göre görülen şeyin şekli yoktur, görülemeyen şeyin şekli vardır. Yapılan bilimsel çalışmalar yüzyıllar önce Buda tarafından söylenen bu tuhaf çelişkinin günümüzde bilim tarafından doğrulandığını göstermektedir. Gözlerimiz nesneleri görür ama titreşimleri göremez. Bazı ortamlarda kendimizi iyi hissederiz. Bazılarındaysa çok kötü hisseder ve hemen orayı terk etmek isteriz. Aslında bu durum insanlarla bir arada olduğumuzda da geçerlidir. Daha yeni tanıştığımız, hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız birisine karşı duyduğumuz hisler gözle görülen bir durum değildir. Hepimiz aslında başkalarına ait titreşimleri hissedebilecek duygulara ve yeteneklere sahibiz. Üzüntülü bir kişi düşük değerde bir frekans gönderirken neşeli birisi yüksek seviyede frekans gönderir. Devamlı felaketlerin yaşandığı yerlerin frekansı da aynı şekilde düşüktür. Tekinsiz dediğimiz evlerin, sokakların, objelerin hissettirdiği korku, endişe duygusunun frekansı da düşüktür. Bazı yerler, mekanlar, eşyalar, insanlar bizi mutlu eder. Bunlardan yayılan frekans olumlu ise bizi neşelendirir. Doğada boşluk yoktur. Doğa kendini tamamlama eğilimindedir. Eğer ortamda doğayla çelişen bir durum varsa orada tamamlanma olmaz. Suyun bazı durumlarda tam kristal oluşturamamasının sebebi de doğaya aykırı bir durum olduğunun işaretidir. Doğa hiçbir tesadüfe yer bırakmaksızın son derece uyum halindedir. Emoto İsviçre'de konferans verdiği sırada Zürih Teknik Üniversitesi'nde 30 yıl boyunca su üzerine araştırmalar yapmış, sonra emekli olmuş ancak hala daha çalışmalarını sürdüren John David ile tanıştı. John daha çok suyun işlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmıştı. Suyun yeryüzüne düşmesinden sonra zemine sızma ve tekrar ortaya çıkma sürecinde minerallerden bilgi edinerek bilge su haline geldiğini belirtmektedir. Borulardan geçirilerek dolaşan suyun fazlaca baskıya maruz kaldığı için minerallerinin kaybolduğunu belirtir. John özellikle yoksul bölgelere sağlıklı su götürülebilirse onların sağlıklı ürünler yetiştirebileceklerini belirtir. Suyun sağlıklı hale gelebilmesi için de bazı önerilerde bulunmaktadır. Bunlardan birisi suyun içine konulacak küçük buz kristallerinin suyun minerallerini koruyabileceği şeklindedir. Başka bir önerisi ise mıknatıslı musluklar tasarlayarak suya dairesel hareket kazandırarak yine suyun minerallerinin korunmasının sağlanabileceğini ifade eder. İsviçre'nin dünyadaki su üzerine en fazla çalışmalar yapılan ülkesi olduğunu belirten John, suyun fiziksel yapısıyla fazla ilgilenilmediğini, örneğin gazlı maden suyunun asitliğinin çok yüksek olduğundan dolayı damar sertliğine sebep olabileceğini belirtir. John'a göre su özgür olmak ister ve bu yüzden akan sudan içmek gerekir. Emoto'nun İsviçre'de su üzerindeki araştırmalarını yürütebileceği bir merkez kurmak istediği sırada John'la tanışması onu çok motive etmiştir. John'a göre şu anda içinde bulunduğumuz zamanda suya eski değerin verilmediği, örneğin eski Yunan'da suya insanların gerçekten saygı gösterdiğinden bahseder. Son zamanlarda suya gereken saygının gösterilmediği, sadece gerektikçe temizlemek amacıyla kullanılan bir madde olduğu görüşündedir. Evrenden gelen su yaşam bilgisiyle doludur. Su dünyayı dolaşırken çevresel etkilerden gelen bilgiyi hafızasına alır, kaydeder ve dağıtır. Emoto'ya göre bakışlarımızın kendine özgü bir enerjisi vardır. İyi niyetli bir bakış cesaret verirken kötü niyetli bir bakış cesareti yok eder. Emoto'nun çalışmalarını takip eden bir aile bu çalışmayı pirinç üzerinde denemiş. 3 ayrı kavanoza pirinç koymuşlar. Bir ay boyunca birinci kavanoza her gün teşekkür ederim, ikincisine seni aptal demişler. Üçüncü kavanozla hiç ilgilenmemişler. Bir ayın sonunda birinci kavanoz yumuşak ve güzel bir kokuyla mayalanırken diğeri kararmış. Hiç ilgilenilmeyen kavanozdaki pirinç seni aptal dedikleri pirinçten daha erken bozulmuş. Görünüyor ki görmemezlikten gelmek, alay edilmekten daha zarar verici. Etrafımızdaki her şeye karşı iyi niyetle ağzımızdan çıkacak kelimeler onları olumlu yönde etkileyecektir. Örneğin daha hamilelik sırasında sevgi ve şefkatle kurulacak cümleler çocuğun dünyaya adım attığı andan itibaren onun kendine ve dünyaya güven duymasını sağlayabilir. Aynı şekilde hayvanlara, bitkilere karşı olan davranışlarımız da içinde sevgi, şükran duyguları barındırdığı sürece artarak yayılacaktır. Emoto, Suyun Gizli Mesajı kitabında vücudumuzdaki elementlerin çeşitli duygulara karşılık geldiğinden bahseder. Mesela öfke duygusunun titreşimi kurşun elementinin titreşimine benzerken rahatsızlık duygusu civa elementine, belirsizlik duygusu kadmiyum elementine, umutsuzluk duygusu çelik elementine, stres çinkoya,
üzüntü duygusunun titreşimi de alüminyum elementine benzemektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda Alzheimer hastalığının sebeplerinden birisinin alüminyum tencere gibi mutfak eşyaları olabileceğinden bahsedilmektedir. İnsan duygularında da bu durum geçerlidir. Her duygunun karşı geldiği zıt titreşimdeki duygusu vardır. Mesela korkuya karşı cesaret, endişeye karşı sükunet, öfkeye karşı merhamet, gerginliğe karşı soğukkanlılık, nefrete karşı şükran duyguları birbirinin zıttı titreşim yayarlar. Olumsuz duyguların bizi hasta ettiği bir gerçek. Peki bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Emoto, evrendeki titreşim ilkelerine göre olumsuz duyguların yerine tam tersi titreşim yaydığımızda iki dalganın birbiriyle karşılaşması sonucu olumsuz titreşimin kaybolacağından bahseder. Bu konuda Japonya'da istenmeyen sesi silme üzerine çalışmalar yapılmış. Sesin dalga boyutunu belirleyerek zıttı bir ses yaratıp istenmeyen sesi silmeye başarmışlar. Japonlar bu çalışmayı otomobil motorlarında motorun çıkardığı sesi silerek etkisiz hale getirmekte kullanmaya başlamışlar. Masaru Emoto en güzel kristallerin sevgi ve şükran kelimelerinden ortaya çıktığından sıkça bahsetmiştir. Sevgi ve şükran kelimeleri harika kristaller yaratma becerisine sahiptir. Ancak ikisi birleştiğinde eşsiz bir derinlik, incelik ve elmas parlaklığı kazandırır. Sevgi ve şükran kristalleri birlikte daha çok şükran kristaline benzemektedir. Sevgi, kayıtsız şartsız verme eyleminden oluşur. Şükran ise yaşamın kendisine verdiği armağandan doğan bir duygudur ve kendisine verileni çoğaltır. Emoto daha sonra sudaki titreşimi ölçen bir alet geliştirdi. Bir gün Tokyo'daki bir musluk suyunu incelediğinde suda civa, kurşun ve alüminyum elementlerinin değerinde ani ve çok yüksek artış olduğunu kaydetti. Yanlış ölçüm yapmış olabileceğini düşünerek ölçümü tekrarladı. Ancak ölçüm doğruydu. Önce bu duruma bir anlam veremedi. Ertesi gün gazetelerin baş sayfasında Körfez Savaşı'nın başladığı ve Irak'ın bombalandığı haberini gördüğünde bağlantıyı kurabildi. Elbette ki Irak'taki bombalar Japonya'yı etkilememişti ancak titreşimler zamanın ve mekanın ötesine geçerek dünyaya yayılmıştı. Emoto'ya göre suyun dünyayı mesajı şudur: sevgi ve şükran doğanın kanunudur. Bütün bu çalışmalara baktığımızda bedenimiz, ruhumuz ve düşüncelerimizle aslında sandığımızdan daha fazla bu dünyaya katkıda bulunduğumuzu görürüz. Dünyanın bir tarafındaki kelebeğin kanat çırpışı, dünyanın diğer yanında fırtınalar çıkarabilir cümlesi bu çalışmalara bakıldığında gerçekçi gibi görünüyor. Yaşama hayat veren su aynı zamanda yaşamı sonlandırabilecek güce de sahiptir. Seçim yapabilme özgürlüğüne sahip bir irade ve muazzam bir güce sahip bir bilinçle yaratılmışız. Her şeyin zıttıyla var olduğu bu dünyada biz hangisini seçeceğiz? Biz bu muazzam gücümüzü hangi yönde kullanmalıyız? Her şeyin aynı zamanda birbiriyle etkileşim halinde olduğu dünyamızda akarsular, göller, denizler bulundukları çevredeki her şeyi hafızasına alır ve geçtiği yerlere taşır. Aynı şekilde vücudumuzdaki su da bulunduğu ortamdan etkilenmekle kalmayıp aynı zamanda yaydığı titreşimlerle etkileme gücüne sahiptir. Ağaçların kesildiği, hayvanların katledildiği, savaşların yaşandığı, suların kirletildiği bir ortamda dünyamıza nasıl bir titreşim veriyor olabiliriz?